Selam, English Central'a hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Amerika'da sağlık. Peki neden diye soracak olursanız çünkü Covid olmuşum. Evet, Ağustos ayında Covid olmak çok can sıkıcı bir durum. Ama bu sayede sizlere Amerika'daki sağlık sisteminden çok azıcık bahsedip aynı zamanda hastanelerde, eczanelerde İngilizce nasıl cümleler, kalıplar kullanabiliriz onlara bakacağız. Evet, hastaneye nasıl gittim hemen başlıyorum. Pazartesi günü nefesimde bir sıkışma, boğazımda ağrı, aynı zamanda baş dönmesi yaşıyordum ve çok telaş yaptım. Dedim ki ben Amerika'da doktor bulabilecek miyim? Niye nefes alamıyorum? Gerçekten çok korktum. ZocDoc.com diye bir web sitesi varmış. O web sitesi üzerinden doktorları görüp yorumlarına bakıp direkt book edebiliyorsunuz. Randevu oluştururken sahip olduğunuz sağlık sigortası firmasını yazıp hangi pakete dahil olduğunuzu işaretliyorsunuz ki orada görüyorsunuz bu hekim bu pakete dahil mi? Yoksa eğer dahil değilse ekstra ücret ödemeniz gerekecektir. Ben kendi paketime dahil olan bir hekim buldum. Ertesi güne hemen müsaitlik vardı. Seçtim. Dediler ki işte appointment confirmed diye mail geldi. Ertesi gün hastaneye gittim. Hastane dediğim aslında küçük bir klinik. İçerisinde 3-5 tane doktor var. İlk başta girişte bana "Can I see your insurance card?" dediler. Burada işte TC kimlik yerine hastaneye gittiğinizde sağlık sigortası kartınızı görmek istiyorlar. 1.30'daydı randevum. 1.32'de benim adımı çağırdılar ve ben içeri girdim. Doktoru bekliyorum. Ve doktor geldi bana dedi ki "What brings you in today?" Yani sizi bugün buraya getiren nedir? Ben de doktora kendimi biraz hasta hissediyorum dedim. I've been feeling sick dedim. O da "Can you describe your symptoms?" Yani semptomlarını bana tarif eder misin diye sordu. Ben de "I have a fever and a cough" dedim. Bu arada burada bir detay. I have fever and cough şeklinde başlarında A olmadan söylersek doğru bir kullanım olmuyor. Şöyle söyleyebilirsiniz veya "I have fever and cough symptoms" veya "I have a fever and a cough." Aynı zamanda ben nefes almakta zorlandığım için "I've been experiencing shortness of breath" yani nefes darlığı çekiyorum diye söyledim. Doktor Khan da bana "When did your symptoms start?" yani semptomların ne zaman başladı diye sordu. Ben de cevap olarak "My symptoms started a few days ago" birkaç gün önce başladı dedim. Gerçekten çok tatlı bir doktordu. 45 dakika ayırdı bana. Beni iyice dinlemek istedi ve ilk hasta olduğum için yani bu hastaneye ilk defa geldiğim için birçok şeyde not aldı. Türkiye'de mesela böyle bir şey olmuyor. Amerika'da sistem kötü ama neden kötü ona en sonlarda geleceğim. Doktor bana "Have you eaten anything different?" diye de sordu. Hani yediğin başka bir şey var mı? Farklı bir yiyecek var mı? Çünkü alerjik bir şey de olabileceğini düşünüyordu. Boğazım ağrıdı ve başım döndüğü için hani nefes de alamıyorum. Alerjik bir reaksiyon mu geçiriyorum? Onu da merak etti. "It could be an allergy or you might have the flu" şeklinde söyledi. "We need to do some tests to understand better" diye söyledi. Yani direkt bana antibiyotik yazıp göndermedi. O yüzden ben kan verdim, idrar testi verdim, Covid testi yaptırdım, nefesimi ölçtüler, EKG yaptılar. Bu arada benim annual check-up hakkım vardı sigortamdan dolayı. O yüzden bunların hiçbirisine bir ücret ödemedim. Evet, Amerika'daki sağlık sisteminin kötü olmasının sebebi çok pahalı olması. Mesela sigortanıza çok para ödüyorsanız hastaneye gittiğinizde hiçbir şey ödemiyorsunuz. Benim sigortam yani şanslıyım bu konuda 1600-1700 dolara geliyor aylık. Ama mesela daha uygun olan bir sigorta yaptırırsanız mesela bu hizmetler için büyük ihtimalle ek ücretler çıkacaktı. Neyse bana testler yaptılar. Doktor da dedi ki "In the meantime you can take Tylenol to make you feel better. It's an over-the-counter medication" diye söyledi. Yani şöyle demek istedi. Testlerimin sonucu çıkana kadar daha kendimi iyi hissetmem için boğaz ağrımı falan geçmesi için direkt eczaneden reçete olmadan alabileceğim bir ilaç ismini verdi ve dedi ki "Onu alabilirsin." Yani reçete olmadan direkt alabildiğimiz ilaçlara over the counter deniyor. Ben de tamam dedim. Testlerim bittikten sonra hiçbir şey ödemeden çıktım. Bir eczaneye gittim. Tylenol aldım, o ilacı bahsettiği, eve gittim. Bu arada bana doktor çeşitli sorular sordu. İlk defa gittiğim için oraya. "Do you have a history of respiratory issues?" Yani solunum yoluyla ilgili respiratory bir geçmişten gelen bir problemin var mı diye sordu. "Do you have any family history of illnesses or medical condition?" diye de sordu. Ve tabii ki de ilaçlara alerjim olup olmadığını sordu. "Do you have any allergies to medications?" Ben dedim ki "No, thank God." Neyse ben eve gittim, dinleniyorum, Tylenol içtim. Ertesi gün beni doktor aradı. Dedi ki "I'm sorry my friend, you have COVID."
Ben şaşırdım açıkçası. Alerjik bir şey falan olur diye bekliyordum. Dedi ki you're the fourth person that tested positive yesterday dedi. Ben dedim ki okay, so what's next? Yani ne yapmam gerekiyor? Dedi ki şimdi sana I'll prescribe you some medicine. Hangi eczaneden almak istersin? Burada şöyle bir durum var Amerika'da. Amerika'da demeyeyim, New York City'de. Çünkü Amerika'nın başka eyaletlerinde farklı şekilde ilerliyor bu süreç. New York'ta eczaneler, böyle küçük küçük eczaneler yok. Genelde Watson's, Gratis tarzında büyük böyle mağazalar var. CVS, Duane Reade gibi. Onların hep böyle içerisinde arka tarafında eczaneler var. Doktor da mesela benim reçetemi mail atmak için yer seçmemi istedi. Ben de dedim ki Duane Reade olur şu şubesi. Oraya yolladı ve ben onu sadece oradan gidip alabiliyorum. O eczaneye gidemeyeceksem eğer büyük ihtimalle bildirmem ve sistem üzerinden değiştirmem gerekiyor. Eczaneye gittim ve dedim ki I would like to pick up my medications. O da dedi ki of course can I see your insurance card? Ben de tamam dedim. Burada bu arada pasaportumu da hani kimlikte görmek istedi. Onları da verdim. Bana 3 tane ilaç yazmış doktor. Burada bunların da fiyatlarını söyleyeyim size. Bir inhaler, bu astım hastalarının kullandığı, $70. Sigorta $110 ödemiş, $70 da ben ödedim. Pahalı. Bir tane böyle ateş vesaire olursa diye bir şey $5. Sigorta $13 ödemiş. Ve bir ilaç, bu Covid ilacı, anti-Covid, antiviral bir ilaç. Bu şaka gibi bir şey bu arada. Ben $25 ödedim. Sigortam ne kadar ödemiş biliyor musunuz? $1720. Yani sigortan olmasa ve gerçekten bu ilaca ihtiyacın olsa $1720 ödersin. Büyük ihtimalle bence kimse ödemiyordur $1720. Kullanma daha iyi yani. Bu arada ben de çok memnun değilim ilaçtan. Kendimi tabii iyi hissedecek gibi oluyorum. O ilacı aldım diye midem bulanıyor, başım dönüyor, ellerim titriyor. Çok değişik side effects'leri var, yan etkisi var ilacın. Evet, eczaneye de yaklaşık $100 ödedikten sonra çıktım, eve geldim. Amerika'daki deneyimlediğim hastane tecrübesi bu şekildeydi. Dedikleri kadar korkunç değildi. Ben belki bu konuda şanslı olabilirim. Çünkü gittiğim doktor da çok tatlıydı. Benimle ilk gittiğimde 45 dakika konuşması, sonra ertesi gün Covid çıktığımda arayıp 20 dakika falan bana anlattı. Şöyle yap, böyle yap, şimdi nasılsın, nefes al, alışverişin. Bunların hepsini sordu. O yüzden hani ben bundan dolayı çok mutluyum. Hastaneye de bir ücret ödemek zorunda kalmadım. Bu da tabii ki de sağlık sigortasıyla ilgili. Eczaneye işte bir tık ödedim ama bunu almasaydım mesela bu $70 fazla oldu. $30 ödeyip çıkacaktım. Sonuç olarak çok panik yaptığıma değmedi. Hemen ertesi gün gidip bir doktorla görüşebildim. Derdimi anlatabildim ve tedavimi almaya başlayabildim. Kendinize iyi bakın. Ben de kendime en çok iyi bakacağım bu arada. Çünkü dinlenmem lazım. Dinlenmem lazım derken ciddiydim. 2 gün sonrasından tekrardan sizlere merhaba. Gördüğünüz gibi dinlendim. Kendime geldim. Bence gayet iyi duruyorum. İlaçlarım da bitti. Bu geçtiğimiz 2 gün boyunca benim daha önceden planladığım İngilizce özel derslerim vardı English Central'da. Hasta olduğum için onları iptal etmek durumunda kaldım ama 7/24 sürekli dersler olduğu için ve destek ekibi de her zaman yardımcı olduğu için bugüne telafi dersi aldım. Bir de yarın yapacağım derslerimi. Unutmadan size de söyleyeyim, eğer siz henüz kayıt yaptırmadıysanız English Central'a ücretsiz bir şekilde kaydolup sizlere tanımlanan bir adet 20 dakikalık özel ders ile İngilizce seviyenizi öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda English Central'da süreç nasıl ilerliyor onu da gözlemlemiş olursunuz. Bu haftaki videomuz bu kadardı. Ağustos ayındayız. Hava zaten sıcak deyip kendinize dikkat etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. See you!